Herkese merhabalar, bol kazançlar diliyorum değerli arkadaşlar. Maalesef ülkemiz zor günlerden geçiyor ve yine borsamızda tabii ki riskleri sevmez diyoruz. Borsamız da zor günlerden geçiyor. Biz de bu süreç içerisinde boş boş oturmaktansa kendimizi geliştirmeye, eğitime ve öğrenmeye devam edelim istiyoruz. Bu sebeple kanalımızda yine bir eğitim içeriği olacak. Bu eğitim içeriğinde TradingView'in çok sık kullanılan indikatörlerinden birine yer vereceğim. Bunun mantığını anlatmaya çalışacağım ve işleme giriş için nasıl kullanılabilir anlamında bazı ipuçları sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. İndikatörlerle ilgili yapılan en büyük yanlış, sadece indikatörden gelen sinyalleri baz alarak işleme girmektir. Kullandığımız indikatörlerin nasıl mantıkla çalıştığını, hangi hesaplama yöntemlerini kullandığını, trend indikatörü mü, momentum indikatörü mü, volatilite indikatörü mü, stop loss indikatörü mü, hangi mantıkla çalıştığını bilmek çok önemlidir. Çünkü o mantığı fiyat hareketlerinin o anki durumuna göre kurgulamak gerekebilir. Bunu neden söyledim? Size bu indikatörü önce anlatacağım. Devamında stratejiyi sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Evet, indikatör kısmında TradingView bölümüne buraya büyük harflerle CM yazıyoruz. Evet, büyük harflerle CM yazıyoruz. Ve alt tire koyduğumuzda CM Williams VIX Fix indikatörü çıkacaktır. Bunu göstergemize ekliyoruz. Şimdi indikatörün çalışma mantığını çok detaylı size verip sizleri boğmayacağım. Ama ana unsur olarak Bollinger bandlarını kullanıyor değerli arkadaşlar. Çok standart bilinen bir Bollinger trade tekniği vardır. Bu teknikte fiyatın Bollinger, özellikle mesela buradaki değeri 2 yerine 3 yaparlar. Tamam diyelim. Fiyatın Bollinger alt bandına temasıyla beraber, nerede diyelim, bak şurada. Bollinger alt bandına temasıyla beraber bir alım gerçekleştirirler. Üst banda temasıyla beraber satarlar. Bollinger'ın üst bandı temasıyla beraber bir satım gerçekleştirirler. Alt bandı temas gelirse satarlar. Bu standart bir Bollinger bandı tekniğidir. Şimdi Williams VIX Fix de buna benzer, tabi bazı farklı diğer hesaplama yöntemleri de var. Buna benzer bir hesaplama yöntemi kullanıyor. Bunu baştan söyleyelim. Dolayısıyla burada bakın, indikatörü şöyle büyütelim. İndikatörde gri renkli ve yeşil renkli alanlar görüyoruz. Şimdi gri renkli alanlarda fiyatın standart, yani normale yakın şekilde hareketlerine devam ettiğini söyleyebiliriz. Peki yeşil periyot, bakın şurada olduğu gibi yeşil periyot oluşmaya başladığı zaman ne oluyor? Yeşil periyot oluşmaya başladığı zaman artık fiyat yavaş yavaş, o meşhur dip avcılığı tabiri var ya, fiyat yavaş yavaş dip yapıyor olabilir. Bakın, dip yaptı demiyorum, dip yapıyor olabilir şeklinde bize bir sinyalde bulunuyor. Şimdi peki bize burada düşen ne? Şimdi bu hesaplamayı çok güzel bir yöntemle yapıyor bu indikatör. Bize düşen, bakın burada yeşiller yanıyor ya, direkt gri gelince bazı YouTube kanallarında anlatıldığı gibi işte o kadar basit ki arkadaşlar, %1000 kazanıyoruz. Yeşillerden sonra gri gelince alıyoruz ve kar ediyoruz. Oley, değil. Bunu yaparsan kaybedersin. Bir kazanırsın, iki kazanırsın, 3, 4, 5, 6, 7 çok sert kaybedersin. Bunun mantığı bu değil arkadaşlar. Olayın mantığını anlayacağız. Ezbere işi yapmayacağız. Şimdi Williams Fix neydi? Böyle biraz şey gibi oldu. Değişik, VIX Fix deyince kuş cıvıldaması gibi oluyor. Her neyse. Bu indikatör dipleri bulmaya çalışıyordu ve bence bu alanlar dip olabilir diye bize bir sinyal veriyordu. Şimdi peki bana düşen bir analist olarak nedir? Eğer bu alanlar bir dip olma ihtimali varsa, bu diplerden sonra bir çıkış gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Benim artık bu sistemde arayacağım şey bu olacak ve şimdi size bu güzel stratejinin, bu kısa stratejinin mantığını anlatmaya başlayayım. Market yapısını her biriniz artık biliyorsunuz. Benim sıklıkla kullandığım piyasa analizi, market yapısı, fiyat hareketleri konusu piyasanın özünü oluşturur. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi burada önemli olan şey, bakın, indikatörden sinyal geldikten sonra zaten indikatör şu alanda, bakın şu alanda indikatör eğer bir sinyal veriyorsa, bakın buralarda başlamış sinyal vermeye. Bu alanlar ve bu alanlarda zaten bir ne vardır? Bu dip bulduğu için bir düşüş trendi vardır. Dolayısıyla piyasada bu indikatöre göre bir dip oluşumu gerçekleştikten sonra gerçek fiyat hareketlerinde, artık indikatörü şu an bırakalım, gerçek fiyat hareketlerinde yukarı yönlü hareketler gözlemem lazım. Yukarı yönlü hareketlerde benim işleme giriş yapmam lazım. Bu da mesela nedir? Şu anki örnekte şu olabilir. Bakın buradaki örnekte, burada VIX Fix'ten dip sinyalleri peş peşe sıra geldi. Ki peşi sıra gelmesi
bizim için daha iyi bir şeydir. Peşi sıra gelmesi çalışma ihtimalini ne yapar? Artırır. Bu ihtimaller geldikten sonra fiyat hareketlerinde de bakın yukarıdan aşağıya bir gerçekten çöküş, devamında şöyle bir tepki, tekrar ikili dip yapıyor ve şöyle bir kırılım gerçekleştiriyor. Şimdi burada bakın teknik analizde kullanmanız gerekiyor maalesef. Şimdi burada neden maalesef diyorum? Çünkü hazır her şey hazır güzel oluyor değil mi? Önünüze geldiğiniz zaman tabii sizleri tenzih ediyorum. Hazır her şey güzel oluyor ama biraz emek de vermemiz lazım ki yemek de olsun diye böyle standart bir kamu spotu esprisi yaparak devam edeyim. Şimdi burada bu alan kırıldıktan sonra işleme artık long yönlü girebiliriz. Şimdi mesela şurada birkaç tane daha örnek bakalım. Şimdi şu alanda VIX Fix'ten ne gelmiş? Bir dip sinyali gelmiş değil mi? Şimdi peki aynı alan neresi? Bakın bu alan. Şimdi burada özellikle bir tepe kırılımı görmem lazım ki bakın o tepede neresi burası. Bu tepe kırılımıyla beraber artık bir long yönlü bir alım yönlü işlem ne yapabilirim düşünebilirim. Tekrar edelim. VIX Fix bakın bir alım sinyali bir dip sinyali gelmiş VIX Fix'ten. Gerçekten bunu söylerken ben neden zorlanıyorum bilmiyorum. İndikatörden diyelim. Peki aynı alanı bakın şimdi aynı alanı işaretleyeceğim. Şöyle yapalım hatta şunu da bir pardon benim eski çizimde kalmış. Evet şunu şöyle silip şöyle yapacağız şimdi. Evet. Şimdi bakın birebir aynı alan neredeyse değil mi arkadaşlar? Bakın indikatörün aynı alanını işaretleyeceğim. O iki mumu işaretleyeceğim. Bakın şu iki mum. Şu iki mumda indikatör bana bir dip oluştu diyor. Direkt burada dip oluştu deyip alım yaparsam evet daha çok kazanırım. Ama fake sinyallere de maruz kalma ihtimalim bir o kadar artacaktır. Dolayısıyla indikatör dip oluşturduktan sonra bakın bir önceki tepe alan yukarı kırılınca long yönlü bir işlem düşünebiliriz. Bakın neden sizi bu stratejiyi anlatıyorum. Bakın şuraya bakınız şimdi. Dip sinyali geliyor VIX Fix'ten ve yukarıda hala düşüş devam ediyor. Şimdi burada sinyal geldikten sonra bir önceki tepenin şuranın yukarı kırılması lazım. Ama bu alan yukarı kırılmadığı için ne yapıyorum? İşleme girmiyorum. Dolayısıyla bu sistem beni bu işlemden kurtarmış oluyor. Bakınız dikkat burada yine indikatörden sinyal geliyor. Sinyal geldiği alan burası. Sinyalden önceki son dip alan neresi? Özür dilerim tepe alan neresi? Burası. Buranın kırılımıyla beraber long yönlü bir işlem düşünebiliriz. Şimdi ben bunu yapamıyorum, ben dip tepeyi rahat göremiyorum diyenler de olabilir. Bunda da benim sıklıkla videolarımda ve eğitimlerimde yer verdiğim Higher High Lower Low isimli çok güzel bir indikatör var. Higher High Lower Low Live. Buna tıklayalım. Bakın indikatörlerle sizi boğmuyorum. Niyetim indikatörlerle sizi YouTube'da anlatıldığı gibi zengin etmek değil. Sizlere bir strateji, bir sistem, bir disiplin sunabilmek arkadaşlar. Şimdi bakın indikatör high, low, LHHL şeklinde sinyaller veriyor. Bunların tabi İngilizce tabirler ama hani aşina olanlar vardır. High yüksek demek, low düşük demek. Lower high da alçak tepe anlamı taşımaktadır. Higher low da yüksek dip anlamı taşımaktadır. Şimdi burada fiyatın bak indikatörden sinyal geldikten sonra bakın burası. İndikatörden sinyal geldikten sonra fiyatın bir high bölgeyi bakın bir high bölgeyi lower high da olabilir, high da olabilir. Higher low olmaz yani. İkinci alanında H yazan bir bölgeyi böyle biraz detaylı anlatıyorum ama bazı arkadaşlar tam idrak edemiyorlar onlar için. Yukarı kırmasıyla beraber bir alım düşünüyoruz. Bakın geriye dönük devam edelim. Evet. Şimdi VIX Fix'ten burada sinyal gelmiş. Bir high bölgeyi yukarı kırması gerekliydi. Şu lower high bölgeyi yukarı kırdığı zaman bir alım yönlü işlem düşünebiliriz. Şimdi peki high bölgeyi yukarı kırmış ama gerçekten bayağı mesafe var. Yani burada fiyat hareketleri ne yapmış? Yeni dipler yapmış. Zaten bundan sonra bir soru işareti olmalı kafada. Yani buraya kadar taşıdık işlemi dolayısıyla. Tekrar gelelim. Bakın indikatörden bir dip sinyali geldi ama benim bir hayım kırılamadı. İndikatörden bir dip sinyali geldi ama benim bir hayım kırılamadı. İndikatörden dip sinyali geldi ama benim bir hayım gerçi bu sonra oluşuyor. Şurada kırılmış mı? Bir de bunu kontrol edelim. Evet kırılmış ancak tam olarak üzerinde kalamamış. Yani indikatörün mantığı bu değerli arkadaşlar. Bir de şöyle biraz daha yani short yönlü düşünmüyor bu indikatör. Çünkü dip avcısı olduğu için short yönlü bir işlem gerçekleştirmiyor bu indikatör değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada dediğim gibi sinyal geldikten sonra strateji böyle çalışacak. Sinyal geldikten sonra ne diyelim yeni bir high kırılımı var mı? Bir de Borsa İstanbul tarafında birkaç hisseyle deneyip videoya son vereceğim. Aygaz hissesiyle bir örnek vereyim. Bu arada şu anda 4 saatlik zaman dilimindeyim. Bununla ilgili sorular da gelecektir. Günlük zaman diliminde de 4 saatlik zaman diliminde de inceleyebilirsiniz ama zaman dilimlerini düşürdüğünüz zaman bu sistem biraz
yanlış sinyaller verebilir. Bunu baştan söyleyelim. Şimdi Aygaz hissesinde 4 saatlik grafikteyiz ve şu anda canlı olarak seans açık devam ediyor. Bakınız arkadaşlar, VIX Fix'ten bu alanda bir dip sinyali, benim için burada dip oluştu sinyali geldi değil mi? Yeterli mi? Burada alım yapmak yeterli mi? Değil. Bir high noktanın ister lower high olsun, ister sadece high olsun, isterse higher high olsun, fark etmez. Yani özellikle ikinci harfinde H olan, bunu böyle anlatıyorum ki bazı arkadaşlar net olarak anlayabilsin diye, sonra bana kızmayın işi bilen kişiler. Bir high noktanın yukarı kırılımını beklemem lazım. Bakın burada oluştu. Son high nokta burası. Son high noktayı çizelim şöyle bir. Bu alanın yukarı kırılımıyla beraber ne yapacağım? Bir long yönlü işlem alacağım. Teknik analiz mantığına göre hedef neresi? Üst likidasyon bölgesi. Buraya geldiğinde ne yaparım? Ben bu işlemi kapatırım. Tam da denk gelmiş. Peki bakın burada yine VIX Fix'ten söyleye artık daha rahat söyleyebiliyorum. Şurada yine bir sinyal gelmiş. Buradan sonra bir high kırılımı var mı? Bakınız lütfen, yok. Evet, burada sinyal gelmiş, bakın bir high kırılımı var mı? Yok. Burada gelmiş high kırılımı, yok. Burada yukarıda bakıyorum, yüksek kırılımı var mı? Yok. Bakın şu an anlattığım strateji size bu indikatörün verdiği fake sinyallerden korunmaya yarıyor. Şimdi sadece indikatör, diğer işte YouTube'dan video yapanlar gibi şöyle bir şey yapsaydık eğer değerli arkadaşlar, yeşil yaktığı zaman alıyoruz ve kazanıyoruz deseydik ne olurdu? Bu videoyu izleyip burada yeşilde işleme girerdiniz, stop olurdunuz. Yeşilde işleme girerdiniz, stop olurdunuz. Bunun gibi. Artık yani kanalımızın bir farkı olsun. Peki şuradan işleme devam edelim. Peki burada birçok peşi sıra dip sinyali gelmiş. Üst üste yeşiller gelmiş. İndikatörün çalışma ihtimalini, olasılığını artıran bir konu. Peki burada bundan sonra bakalım yeni bir high kırılımı. Aslında burada evet şurada kırılmış. Yeni bir high kırılımı da gelmiş. Burada çok fake bir durum olmuş. Bundan sonra artık long yönlü bir işlem alınabilir. Kar vermiş mi? Makul bir kar vermemiş bence. Yine kar vermiş ama makul bir kar vermemiş. Bunun gibi çalışma mantığını uygulayabilirsiniz. Bakın burada yine bir indikatörden dip sinyali var ama bir high kırılımı yok. Bakın high nerede? Bundan önceki son high burada. Yani şu indikatörden ziyade benim ilk başta anlattığım dip tepe şeklinde incelerseniz mesela şu indikatörden bağımsız olarak veya da zikzak indikatörü kullanabilirsiniz. Çok fark etmez. Evet, şöyle tekrar devam edelim buraya doğru. Evet, bakın burada şimdi VIX Fix'ten dip sinyalleri geliyor. Son bundan bir önceki tepe alanının yukarı kırılmasını istiyorum. O alanda neresi? O alanda burası. Kırılıyor. Kırıldıktan sonra long yönlü bir işlem. İndikatörün mantığı bu şekilde değerli arkadaşlar. VIX Fix'ten yine alım geldi, dip geldi. Bundan önceki bakın, bundan önceki tepe alan neresi? Lütfen dikkat, burası. Dolayısıyla buranın yukarı kırılmasını istiyorum. Orada burada yukarı kırılmış. Genel olarak böyle bir strateji, böyle bir mantık kurgulayabilirsiniz. Bu mantık tamamen, bu strateji tamamen Fibo Bull'a aittir. Tamamen bana aittir. Tamamen VIX Fix'in çalışma mantığını inceleyip acaba burada fake sinyalleri nasıl egale edebilirim şeklinde düşünce tarzıma aittir. Muhtemelen kanalımız az kişi ama abonemiz az ama yani ben burada anlattığım şeyleri YouTube'da başka yerlerde de görüyorum. Hatta bana Telegram'dan mesajlar geliyor. Hocam senin bu anlattığın şeyi başkası böyle anlatmış vesaire diye. Sorun değil. Benim niyetim tamamen sizlere faydalı içerikler, orijinal içerikler, özgün içerikler sunabilmektir. Pek tabi bunu yaparken desteğe de ihtiyacımız var. Dolayısıyla lütfen en azından bu videoya bir beğeni bırakmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalınız.